Çok hızlı konuştuğumun farkına vardım. Bu sebeple videoyu sildim. Ve de birkaç telefon geldi. Bu nedenle tekrar video çekmek durumunda kaldım. Her neyse oyunumuza girdik. Evet, geldi oyunumuz. Evet, önümüze direkt her zamanki gibi paket çıktı. Merak ediyorum, acaba bizim paketler ne kadar oldu fiyata? Bakalım şöyle. En pahalı paketimiz ne kadar fiyata? 60 dolarlık bir paketimiz var. Neyse, burada oyun bize eziyet edecek. Anladık ki girmeyecek. Ama bizim konumuz paketler mi? Evet, paketlerle bağlantılı ama çok da bağlantılı mı değil mi? Buna siz kendiniz karar verin. Şöyle tıklayalım. Neredeydi bizim? Evet. Konumuz bu. Efsanevi Titan kolyesi. Bugünkü konumuz bu. Şimdi ben daha önce video çektim. Bu videolarda dedim ki kullanıcı ID'nizi paylaşmayın. Bakın, her şey olabilir. Hesabınız hacklenebilir. Kimse bana inanmadı. Kimse umursamadı. Hatta dalga geçtiler benimle. Dediler ki öyle şey mi olur? Öyle saçmalık mı olur? Çok önemli değil. Gameloft'ta yazdım. Dedim bak, böyle böyle bir durum var. ID'mizi paylaşıyoruz. Dediler ki ya ID'ni paylaşabilirsin. Bunda herhangi bir sorun yok dediler yani. Oyunda herhangi bir açık yok. Yani paylaşsan ne, paylaşmasan ne dediler. Ancak bugün öğreniyoruz ki ben oyunda şöyle göstereyim size. Telefonum da kasıyor. UF klanındayım. Bu klan oyundaki en yüksek kudretteki klanlardan biriydi bugüne kadar. Ama yaklaşık bugün 10-13 tane oyuncumuz banlandı. Bunun sebebi bot kullandıkları için banlanmadılar. Zaten Gamelot hiçbir zaman bot kullandığı için 13 tane kullanıcıyı aynı anda banlamadı. Bu arkadaşların 13'ü birden banlandı. Niye banlandı? Şimdi onu anlatacağım size. Şimdi konumuz ne? Titan kolyesi dedik. Şimdi bu geçen gün dükkana bir tane Titan kolyesi geldi. Bu Titan kolyesinin tanesi ya 50 dolardı ya da 100 dolardı. Tam hatırlamıyorum. Yok, 100 dolardı, evet. E, Şimdi hatırladım, 100 dolardı fiyatı. Bu Titan kolyesini divine yapmak için yaklaşık 36 tane paket çekmeniz gerekiyor. Yani turuncu yapabilmek için 36 tane bu sarı Titan kolyesinden almanız gerekiyor. Bu da ne demek? Yaklaşık 3000, yaklaşık değil, tamı tamına 3600 dolar para demek. Ancak bugün ben bu banlanma muhabbetinden sonra biraz araştırma yaptım. Birkaç arkadaşla görüştüm. Sohbetlere baktım, gruplara baktım, işte Discord'a falan baktım. Orada gördüm ki yani bu gördüğüm hepsini bir toplayıp ortaya çıkardığım sonucu söylüyorum. Bir tane oyuncu, ismini vermek istemiyorum. Kendinin rencide olmasını istemiyorum çünkü. Bu oyuncu bu Titan kolyesini, Divine kolyeyi 50 dolardan satıyor arkadaşlar. Banlamalarının sebebi, asıl sebebi bu. Sizin 3600 dolara aldığınız Divine kolyeyi bu arkadaş 50 dolara satıyor. Divine bir şekilde. Yani sizin kalenize Divine kolye yapıyor. Şimdi bunu nasıl yapıyor? Dünyanın neresinde olursanız olun. Türkiye, Almanya, İngiltere, Afrika veyahut da Tataristan, istersen Çin'de olun veyahut da Amerika'da olun. Dünyanın bir ucundan bir ucunu düşünün. Nerede olursanız olun, 36 tane paketi 50 dolardan satın alma gibi bir imkanınız yok. Biz zamanında 100 dolarlık paketlerin 70 dolara satıldığını gördük mü? Evet, gördük. 60 dolara, 70 dolara, 80 dolara paketler satıldı mı? Evet, satıldı. Bunlarla ilgili de Gameloft çalışma yaptı ve banladı. Ancak hiçbir yerde 50 dolara paket satılmadı. Bu ne demek biliyor musunuz? Kimse kusura bakmasın ama bu Cebrail haklı demek. Maalesef oyun banlandı. Bu arkadaş da bu kolyenin veya diğer itemler var mı bilmiyorum. Sadece kolye üzerinden gidiyoruz. Çünkü banlama sebeplerinin kolye olduğu söylendi. Kolyenin kaynak kodunu ele geçiriyorlar. Yani bu item ürün kodunu ele geçiriyorlar. Ele geçiriyor daha doğrusu. Bu arkadaş bu kolyeden bedavadan kendisi divine yapıyor. Bu kolyeyi. Bu kolyeyi divine yaptıktan sonra da birkaç arkadaşına yapıyor önce. Daha sonra millete diyor ki bu işi ben niye bedava yapıyorum ki? Millete satmaya başlıyor çevresine. 50 dolara çevresine satıyor. Ondan sonra da diyor ki ya bu işte kar var. Bayağı bir alan var. 10-15 kişi 500 dolar para kazandım diyor. Diyor ki o zaman ben bunu sağa sola satmaya başlayayım. Bu arkadaş gidiyor sağda solda bunun muhabbetini yapıyor. Daha sonra da insanlar da bunu şikayet ediyor tabi. Şikayet edince de tabi Gameloft inceleme yapıyor ve bu arkadaşı ve bunun yanında bu 50 dolara paket alan arkadaşların hepsini bir anda banlıyor. Hepsi bir anda banlanıyor. Şimdi buradaki asıl konu ne? 50 dolara paket yapması değil yani. Bu asıl benim takıldığım asıl nokta
50 dolara paket yapması değil. Zaten 3600 dolar paketi ben almadığım için 50 dolarla 3600 dolar arasında benim için hiçbir fark yok. Çünkü cebimden para çıktığı sürece benim için o bir zarardır. 50 dolar da aynı, 3600 dolar da aynı. Kendi şahsım adına konuşuyorum ayrıca. Şimdi sizin 3600 dolara aldığınız paketi bu adam 50 dolara sattı. Ne oldu? Şimdi daha doğrusu bunun sebebi ne? Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki oyun hacklendi. Unreal 5 güncellemesiyle oldu bu. Daha önce çünkü böyle bir olay asla ve asla yaşanmadı. Unreal 5 güncellemesi geldiği zaman bu arkadaşlar zaten ya birazcık zaten bilgisayardan anlıyorsanız arkadaşlar bunun 50 dolara bu pakete Divine paketin alınmayacak olduğunu zaten farkında olmanız gerekiyor. Bunun hiçbir yöntemi yok. Tek yöntem oyunu hacklemek, kaynak kodlarını ele geçirmek. Başka hiçbir yöntemi yok maalesef. Eğer varsa da bana söyleyin ki deyin ki Cebrail sen haksızsın. Böyle bir yöntem olabilir. Ben bilgisayardan anlıyorum. Bu hack işlerinden anlıyorum. Veyahut da bu tarz şeylerden kodlama işlerinden anlıyorum. Bu olabilir diye bana söyleyin. Ama söyleyeyim size oyuncuların %99'u benim düşündüğümün aynısını düşünüyor. Veyahut da düşünecek. Neden düşünecek? Bunun çünkü başka mantıklı bir yöntemi yok yani arkadaşlar. Oyunu hacklemişler. Kendileri basıyor. Divine kolye basıyor. Ve millete bunu satıyor. Bunu satarken de Gameloft hiç kimseye bir şey demeden gizli saklı işini götürüyor. Gizli saklı götürüyor bunu. E, bunu zaten açığa çıkmasını istemiyorlar. Açığa çıkarsa bu Gameloft için prestij kaybıdır zaten arkadaşlar. Ben size bunu açık açık söyleyeyim. Maalesef böyle bir durum var. Şimdi bu benim anlattıklarımla bunun bağlantısı ne diye söyleyecek olursanız. Eğer kolye ben olsam, eğer oyunu hacklemiş olsam sadece kolyenin kaynak kodlarını çekmezdim. Giderdim oyuncuların hesap bilgilerini de çalardım. Ki bunun çalındığını da düşünüyorum. Bana kalırsa şahsi fikrimce birkaç elimde kanıt var da ne olduğunu, kimden olduğunu veyahut da nasıl olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü Gemlet tarafından hiçbir şekilde ciddiye alınmıyoruz. Hiçbir şey anlatmayacağım. Her neyse oyuncu ID'leriniz de dahil olmak üzere hiçbir kişisel yani oyunla ilgili hiçbir bilginiz güvende değil. Belki kredi kartlarınıza kadar hacklenmiş olabilir. Üzülerek söylüyorum ki bu iş böyle. Çünkü eğer bir hacker bir iş yapacaksa eğer o işi sadece gideyim ben oradan bir tane bir kolyenin kaynak kodunu alayım da ondan sonra geri döneyim demez. Akıllı bir hacker alabildiği her şeyi alır ve çıkar. Şimdi diğer bir konu bot işte Butterfly veyahut da Simon kullandıkları için bu banlanmadı bu arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Neden? Çünkü Discord üzerinden birkaç etiket attılar bana. Buradan Zeya'da teşekkür ediyorum. Zeyat bana etiket attı ve bot kullandıklarını söyledi. Daha sonra keşifleri bedavaya fulllediklerini söylediler. Keşiflerin herhangi bir şekilde fullendiğini ben duymadım. Bilmiyorum yani şimdi ne söylesem yalan olur. Yani benim duyduğum asıl konu bu. Gameloft tarafından onlara gelen, arkadaşlara gelen mesaj bu. 50 dolara kolye sattıkları için daha doğrusu bunun başkalarına söyleyip başkalarının bunlara işte ekran kaydı alıp Gameloft'a şikayet ediyorlar. İnceleme yapıyorlar. Divine Coil'e hiçbir şekilde para yatırılmamış ve bu arkadaşlar banlanıyorlar. Bütün sebep bu. Keşiflerden dolayı veyahut da bot kullandıkları için değil. Ama keşiflerde olmuş olabilir mi? Deminki dediğimin aynısına geliyoruz yine. Eğer akıllı bir hackersa ben olsam bütün kodlara, bütün kredi kartı bilgileri, kişisel bilgileri çekerdim öyle yapardım yani. Bilmiyorum bir şey diyemem. Anlatacaklarım da bu kadar. Maalesef böyle bir olay yaşadık. İnsanların hile yapması gerçekten de yanlış mı? Evet yanlış. Ben hile yapan bir oyuncuyla oynamak ister miyim? Kesinlikle ben istemem. Zaten hilecilere karşı duruşum da her zaman sabittir. Hileci bot kullanan arkadaşlara hiçbir zaman saygı duymuyorum. Kimse de kusura bakmasın. Bundan dolayı beni sevmeyeceksiniz der. Sevmeyebilirsiniz de. Çok da önemli değil. Ancak şu durum var. Yani her gün sohbet ettiğiniz insanların bir anda böyle olmasa sadece şaşırttı beni yani. Şaşırdığım için de ister istemez üzüldüm. Gameloft umarım daha detaylı bir araştırma yapar. Daha sonra olayı gün yüzüne çıkarır da artık bir açıklama mesajı yayınlarlar inşallah yani. Halbuki başka kafada. Demo zaten Discord sunucusuyla ne ilgileniyor? Yani çekiliş yapıyorlar. Ne yaptıkları belli değil. Doğru düzgün video yok. Bir şey yok. Herhangi bir açıklama yok. Bu adamlar niye banlandı arkadaşlar? Yani varsa bir şey, böyle bir şey çıkın açık açık anlatın. Zaten prestijiniz kayboldu sizin. Kusura bakmayın. Çünkü ben bu videoyu yayınladım. Bu videonun doğru olmadığını düşünenler varsa da arkadaşlar ben size söyleyeyim oyunu silin.
Gerçekten söylüyorum size, bu oyunu silin siz. Bunun gerçek olmadığını düşünenler, ya öyle bir şey olamaz diye diyorsanız eğer, bu oyunu silin abi. Siz oyun oynamıyorsunuz. Bilgisayardan da hiçbir şey anlamıyorsunuz. Hiç kusura bakmayın. Ancak durum böyle. Şimdi ben bunu sadece bir kişiden veya iki kişiden gördüm veyahut da birisiyle konuşup da öğrendiğim bir şey değil. Ben Line gruplarında, ben 8 tane mi 10 tane mi Line grubundayım. Ondan sonra bizim ittifak sohbetimiz var. İşte Discord sunucumuz var. Başka bir yerlerde daha birkaç tane grubum var. Nerede olduğunu, ne olduğunu söylemeyeceğim. Buradaki edindiğim bilgiye dayanaraktan, yani topladığım, harmanladığım bilgiye dayanaraktan kesin sonuç bu. Bu şahsın da arkadaş, daha doğrusu onun değil de galiba onun arkadaşlarından duyduk galiba. Onların da birebir söylediği, anlattığı konu da bu. Maalesef böyle tatsız bir olay yaşandı. Videoyu da uzatmayayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Esenle kalın.